1, 2, 3. Kastamonu'ya hoş geldiniz. Bravo size gençler. Kastamonu'dan herkese merhabalar. Bu gezimde Kastamonu Belediyesi'nin davetlisi olarak Kastamonu'ya geldim. Kastamonu'yu gezeceğim. Sizlere buranın tarihini, kültürünü, pastırmasını, tritini, yemeklerini elimden geldiğince göstermeye çalışacağım. Çok güzel bir 3 gün olacak. Peki ben neden Kastamonu'ya geldim onu da hemen size söyleyeyim. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı, Türksoy tarafından Kastamonu 2018 Kültür Başkenti seçildi. Bilmeyenler için kısaca özetleyelim. Türksoy 1993 yılında kurulmuş, Türkiye Cumhuriyetler ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından kurulmuş, Türk geçmişini, Türk geleneğini, Türk göreneğini gelecek nesillere aktarabilmek için çalışmalar yapan bir kuruluş. Ben sözü fazla uzun tutmak istemiyorum. Çünkü Kastamonu'da gezecek çok yer var. O zaman her zaman dediğim gibi, hadi gezi başlasın. Şimdi kasaba bölgesindeki Mahmut Bey Camii'ne geldik. Muhteşem bir eser ama ben anlatmayacağım. Sizlere Zühtü Hocam kendisi anlatsın. Candaroğulları'nın 7. beyi Adil Bey'in oğlu Emir Mahmut Bey zamanında yapılan ahşap camilere örnek. Dış tarafta basit bir taş işçiliği, içerisinde mükemmel bir ahşap ve boya işçiliğini göreceksiniz. İçerisi muhteşem gerçekten yani. Ve bu cami UNESCO tarafından kültür mirası listesine alınan camilerden bir tanesi. Kastamonu'daki herhalde tek eser bu değil mi? Şimdi Kastamonu gezimizde eski bir konağa geldik. Burası aslında şu an el sanatları merkezi ve satış yeri. Fakat içerisi Kastamonu'nun eski yaşayışını yansıtan bir dekora sahip. Hadi biraz konak gezelim, ne dersiniz? Kastamonu gezimizde şimdi de İsmail Bey Külliyesi'ne geldim. İsmail Bey, Candaroğulları'nın son hükümdarı. Hatta Fatih Sultan Mehmet'in de öz dayısı. Burada bir külliyesi var. Arkamda camisini görüyorsunuz. Burada da yanılmıyorsam eşi ve çocuklarının mezarları var, türbesi var. Şimdi Şeyh Şabani Hazretleri'nin türbesine geldik. Rehberimiz de gezerken kendisi de söyledi. Yani Konya'da Mevlana neyse Kastamonu'da da Şeyh Şabani Veli o. Buradan sanırım o anıt mezarları görmeye gideceğiz. Anıt mezarlara, oradan da Kastamonu'nun içine doğru yavaş yavaş gezimize devam eder. Birinci günü bitiririz. Evet, şimdi Kastamonu merkezdeki Evkaya mezar anıtlarına geldik. Arkamda gördüğünüz mezar anıtları M.Ö. 7. yüzyıla tarihleniyor. Firik kültürle tarihleniyor. Hatta o yüzden burada bir tane bulamadım, şimdi drone'la da bakacağım. Bir tanrıça kabartması olmak durumunda. O kabartmadan dolayı da buranın aslında bir tapınma alanı, ibadet alanı olduğu düşünülüyor. İçeride 8 tane kaya mezarı var. Çok güzel bir anıt. Böyle şehrin içinde korunmuş, yani tarihi bir yapı.
Kastamonu'da ikinci günden herkese merhabalar. Güzel bir güne, güneşli bir güne uyandık. Sabah erkenden kameramı aldım, kendimi sokağa attım. Bugün cumartesi, çok kalabalık olmadan Saat Kulesi'ne ve kaleye gitmek istiyorum. Oranın oradan manzarayı size göstermek istiyorum. Kastamonu ile ilgili size şöyle de bir bilgi vereyim. 24 Ağustos 1925 Atatürk Kastamonu'ya bir ziyaret gerçekleştirir ve bu ziyaretinde halkı şapkayla selamlar. Atatürk bilmektedir ki medeniyetin en büyük göstergesi kıyafettir. Atatürk hatta buradaki nutkunda şöyle diyor: her bakımdan medeni bir insan olmamız için kıyafetimiz, fikrimiz, zihnimizle değişmemiz gerekiyor diyor. İlk kıyafet, şapka ve kıyafet devriminin ilk adımı Kastamonu'da atıldı. Ben sözü fazla gene uzatmayayım. İkinci günde Saat Kulesi ile gezimize başlayalım. Efendim bu arkamda gördüğünüz de Kastamonu'nun Saat Kulesi. Yaklaşık 12 metre yüksekliğinde bir kule ve üstündeki kadranları 2. Abdülhamit'in gönderdiği rivayet ediliyor. Çok güzel bir manzarası var. Şurada da böyle bir çay içebileceğiniz bir kafeterya gibi yeri var hemen önünde. Ve bütün Kastamonu'ya hakim bir manzara. Kahveniz, çayınız burada daha keyifli gelecek. Buraya yolunuz düşüyorsa kesin gelin burada bir kahve için. Ve benim gibi sabahın erken saatlerinde gelmeye çalışın. Bugün cumartesi öğleden sonra çok kalabalık olacağını düşünüyorum. Şimdi ben şehrin en güzel manzarasına sahip olan kaleye, şurada bir yerde gözüküyor, kaleye gitmeyi planlıyorum. Buradan kaleye geçeceğim, kaleyi göreceğim. Sözü fazla uzatmayacağım. Kaledeki manzarada tekrar görüşeceğiz. Kastamonu'yu gezmeye devam. Efendim şimdi 2018 Kültür Başkenti seçilen Kastamonu'yu geziyoruz. Konaklarını, yemeklerini, sokaklarını ama Kastamonu'nun kurtuluş mücadelemizdeki, Çanakkale Savaşları'ndaki yerini de kısaca size belirtmek istiyorum. Çanakkale Savaşları'nda, yani 1. Dünya Savaşları'nda ve kurtuluş mücadelesinde en çok şehit veren illerimizden bir tanesi Kastamonu. O yüzden bu savaşlarda canını veren tüm dedelerimiz, ninelerimiz hepsine Allah gani gani rahmet eylesin. Allah mekanlarını cennet eylesin. Onların sayesinde biz bugün bu topraklarda özgürce dolaşabiliyoruz. O yüzden Kastamonu hakkında biraz bilginiz varsa bu bilgiyi de yanına ekleyin. Kastamonu'nun kurtuluş mücadelemizdeki yeri çok ayrıdır. Kastamonu'nun bilinen tarihi Hititlere kadar uzanıyor. Frigyalılar, Lidyalılar, Persler, Büyük İskender, Romalılar, Pontus Rum derken Candaroğulları Beyliği ve 1460'ta Fatih Sultan Mehmet Sinop'u alırken Kastamonu'yu da alıyor ve Osmanlı topraklarına katılıyor. Tarihi çok eskilere dayanan bir şehir. O yüzden şimdi kalesine geldim. Kalesini geziyorum. Güzel bir kale. Giriş ücretsiz. Rahat rahat içeri girip fotoğraf çekebilir, video çekebilir, gezebilirsiniz. Kastamonu'yu böyle yukarıdan kuş bakışı seyredebilirsiniz. Şimdi Saat Kulesi ve kale gezim bitti. Yavaş yavaş şehrin içine ineceğim. Yemek, içmek. Hadi şimdi yavaş yavaş aşağı inelim. Bir pastırmayı deneyelim isterseniz. Ben ne kadar alsam bana yeter? 100 gram, 200 gram? 100 gram yeterli olur. 100 gram, 100 gramla bir deneyelim bakalım nasılmış. Bu kadar met ettiniz, bu kadar mesaj attınız git dene diye. Ben de şimdi pastırmanın bir tadına bakayım ama önceden şöyle bir şey geldi. Pastırma efsane gözüküyor. Muhteşem güzel. Bunu böyle dizimizi izlerken çerez niyetine falan yiyebilir. Siz şimdi videonun geri kalanını izleyin. Ben de pastırmanın geri kalanını öldüreyim. Ne dersiniz?
Evet, şimdi geldik Kastamonu Arkeoloji Müzesi'ne. Kastamonu'nun tarihine tanıklık edeceğiz. Kalede de size söylemiştim, Kastamonu tarihi Hitit uygarlığına kadar gidiyor. Hal böyle olunca tarihi eserleri de Arkeoloji Müzesi'nde görmeden buralardan dönülmez. Yalnız müzeye girmeden önce size bir şey söylemek istiyorum. Atatürk şapka inkılabını ilk Kastamonu'da başlatıyor dedik. Bu arkamda gördüğünüz binada Atatürk'ün şapka inkılabını ilk dile getirdiği yer. Hemen müzenin içerisinde zaten. Buraya da yazısını koymuşlar. Onu da size göstereyim istedim. Müzenin içine öyle gireceğim. Müzedeki taş eserler bölümüne geldik. Bu arkamda gördüğünüz satir heykeli. Çok güzel heykeller var fakat size ben burada bir şey göstermek istiyorum. Bu arkamdaki kil bir mezar, lahit. İçinde de gördüğünüz gibi kemikler var. İlginç bir yapı ama daha da ilginç. Belki Kastamonu resimlerinde görmüşsünüzdür. Bu arkamdaki lahit, toprak pişirilerek, kil pişirilerek yapılan lahit. Şurada kapağı var, kapağı açıp cesedi içine koyuyorlar. Burada da delikleri var, oradan da ayaklarından çekip cesedi koyup kapağını kapatıyorlar. Yani böyle kapaklı bir lahit yapılmış, Roma dönemi lahitleri bunlar. Size şimdi bir de burada başka bir lahiti göstermek istiyorum. Bakın, böyle bir Roma dönemi lahiti içerisinde bu rahmetlinin cesedi hala duruyor. Hatta saçının kınası, renkleri, gözyaşı şişeleri falan, kişisel eşyaları hepsi duruyor. Çok güzel korunmuş, çok güzel restore edilmiş. Kastamonu Müzesi'nde ayrıca giriş ücretsiz. Hani Türkiye'de birçok müzeyi gezdim. İlk defa böyle geniş çaplı bir müzenin ücretsiz olduğunu gördüm. O yüzden Kastamonu'ya geliyorsanız bence mutlaka bir saatinizi Kastamonu Müzesi'ne ayırın ve bu güzel şehrin tarihine tanıklık edin. Dün akşam Cem Bey'in konuğuyduk. Çok güzel yemekler yedik. Burası Kurşunlu Han. Bu Kastamonu'nun en güzel hanlarından bir tanesi. Yemekleriyle ve tarihiyle. Şimdi önce Cem Bey bize tarihini anlatsın istiyorum. Sonra da yemeklerini anlatacak. Öncelikli olarak tekrar Kastamonu'muza ve Kurşunlu Han'a hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Burası içinde bulunmuş olduğumuz han rivayeten 1400'lü yıllarla 1440 arasında Candaroğulları'nın son hükümdarı Fatih Sultan Mehmet'in dayısı Kemalettin İsmail Bey'in yaptırmış olduğu bir vakıf han. 600 yıllık doğal yapısıyla bir otel. Konaklama merkeziyken bir taraftan da Kastamonu gastronomisinin bir üstüyüz. Üstüsünüz. Böyle yani mutfağınızdan da biraz bahsetseniz. Hani burada kalıyoruz, konaklıyoruz, mimari güzel ama yemek de bir o kadar güzel sizde yani. Kesinlikle. Beğendiğiniz için o sizin teveccühünüz. Daha da her geçen gün daha güzel şeyler yapmak istiyoruz. Çünkü Kastamonu gastronomisi çok zengin. Evet. 840 çeşit yöresel yemeği olan büyük bir mutfak. Cennetin diğer yüzü Kastamonu. Kastamonu'yu görmediyseniz bir tarafınız eksik. O yüzden Kastamonu'ya bekliyoruz. Kurşunlu Han'da da Cem Bey'e gelirseniz selamımızı iletin. Burada güzel yemekleri yiyin. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum Cem Bey. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Kastamonu gezimin sonuna geldim. Çok güzel bir 2 gündü. Keyif dolaştım. Bir gün daha olsa bir gün daha gezebilirim yani. Bayağı bir konu var çekecek videoya. Kastamonu'ya daha önce gelmiştim. Beni izleyenler biliyor. Vallahi Kanyonu'nda bir kampa gelmiştim. Trekking yapmıştık. Vallahi Kanyonu ve doğası, yani Kastamonu'nun doğası ayrı bir konu başlığı. Kastamonu şehir içi de ayrı bir konu başlığı. Yani doğası o Vallahi Kanyonu, dünyanın en derin 2. kanyonu, Ilgarini Mağarası, Pınarbaşı Köyü, muhteşem yerler. Ben çok keyif almıştım. Kastamonu'nun şehir içinden de ayrı keyif aldım. Çünkü bir kültür yaşıyor bu şehirde. Yani Hititlere kadar giden bir tarihi var ve o tarihi dokuyu da korumuş. Osmanlı'dan kalan konaklar, Bizans'tan kalan kale, Evkaya mezarları, Filiklerden kalan muhteşem bir yer. Çok keyifle gezdim. Yemeklerini de keyifle yedim, onu da söyleyeyim. Dediğim gibi İstanbul, Ankara ve çevre illerden hafta sonu için çok güzel kaçış rotası olarak değerlendirilebilecek bir yer Kastamonu.
Ben daha fazla sözü uzatmak istemiyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca tekrar beni buraya davet eden Kastamonu Belediyesi'ne de teşekkürlerimi iletiyorum. Başka bir gezide, başka bir videoda tekrar görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Kastamonu'yu gezerken 3 yakışıklıyla karşılaştım. Yasin, Mustafa ve Mikail. Merhaba gençler, nasılsınız? Hadi konuşun ama.